Selamlar sevgili dostlar, ben Sidar. Bugünkü konumuz bu başımızın belası zarar stopları. Arkadaşlar piyasalar çok acımasız yerlerdir. Girdiğiniz işlemler kötü gitmeye başlarsa çok büyük kayıplar yaşayabilirsiniz ki bu büyük kayıplar o kadar acı verir ki artık yaşadığınız hayattan bile soğuyabilirsiniz. Ve bu stopları kullanmazsanız siz bir alım satımcıysanız yani bir spekülatör yani bir işlemciyseniz elinizdeki sermayeden de olursunuz ve bir daha işlemlere girecek sermaye de bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Bu acı kayıpları yaşamamanın tek yolu zarar stopları kullanmak. Yani bu hani dediklerimiz stop loss'lar. Bizi koruyan, piyasadan koruyan, piyasanın hareketlerinden koruyan zarar stopları. Bakın ben buradan iddia ediyorum. Piyasaya girip de işlem yapmaya başlayan işlemciler, yatırımcılar mutlaka zarar stopları kullanmayan yatırımcılar mutlaka yani %100 kaybetmeye mahkumdurlar. Başarısız olacakları kesin. 2 artı 2'nin 4 ettiği kadar gerçektir ama zamanlaması değişir. Yani bazıları 15 dakikada bitirebilir sermayesini, bazıları 1 saat, bazıları 4 saat veya bir günde, 3 günde, bir haftada veya bir ayda. Sadece zamanı değişir ama kaybetmeye mahkumdurlar. Mutlaka zarar stopları kullanmak zorundasınız. İşte neden piyasa oyuncularının %90'ı para kaybediyor veya 95'i de çıkıyor. Yani bu arada oynuyor. Çok büyük bir oran. Sadece bu stoplarını kullanmamalarından dolayı. Çünkü piyasa sizin ne yaptığınızın, ne ettiğinizin umurunda değil. Ne tarafa gidecekse siz terste kalmışsanız belki hiç oraya bir daha uğramayacak. Bu da elinizde avucunuzdaki ne kadar sermayeniz varsa bitmesine neden olacak. Onun için bu konu inanılmaz önemli. Bu video da çok önemli. Mutlaka baştan sona eğer bu işle uğraşacaksınız, eğer bir trader olmak istiyorsanız mutlaka bu videoyu baştan sona çok dikkatli bir şekilde seyredin diye öneriyorum ben size. Bu zarar stoplarını koyarken bizim en büyük problemimiz bu zarar stoplarını çok yakınlara koyup da girdiğimiz işlemlerde zırt pırt stop olmamız. Bu şekilde de sermayemizin çok çabuk bir şekilde erimesine yol açması. Uzak kullanıldığında ise daha az stop olmamıza ama bizim olası risk kazanç oranımızı düşük tutmamıza yol açar. Tabii bu biraz karmaşık bir konu. Yani çok uzak veya yakın, neye göre uzak, neye göre yakın. Bunun için 2 tane önemli konuyu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Piyasa trend mi yapıyor yoksa konsolide bölgesi içinde geziniyor mu? İkincisi de piyasanın normal, yani diyelim ki siz günlük mum çubuklarında işlem yapıyorsunuz veya 4 saatlik fark etmez. O mum çubuklarındaki oynaklığı ölçmemiz lazım. O mum çubuklarındaki piyasanın oynaklığını, rahat oynaklığını sergilemesine bizim izin vermemiz lazım ki zırt pırt stop olmayalım. Evet, şimdi tekrar o meşhur grafiklerimize bir gidelim. Bunu bir detaylı olarak orada bir pekiştirelim. Evet, şimdi Ford hisse senedi, yani Ford kağıdın üzerinde göstereceğim ben size. Yani borsamızın kağıdı. Şimdi bizim piyasayı ilk önce analiz etmemiz lazım. Bu piyasa acaba yükseliyor mu veya düşüyor mu? Veya konsolide bölgesi, yani ve arz veya talep bölgesi içinde mi? Onu bir kere hemen ya aslına bakarsanız benim eğitimlerimi seyredersiniz zaten direkt anlamış olmanız lazım. Yani bu piyasanın şu anda yükseliş içinde mi veya düşüş içinde mi olduğunu yani tek bakışta çözmeniz gerekiyor ki bence artık yavaş yavaş çözüyor olmanız lazım. Ben öyle düşünüyorum en azından. Çözmüyorsak da eğitimlere böyle devam edeceğiz, videolara. Şimdi şöyle baktığımızda bizim buradaki Ford, yani hisse senedimiz buradan aşağı düştükten sonra bir daha bu bölgelerde devamlı bir yükseliş piyasası içinde. Neden yükseliş piyasası? Çünkü şöyle büyütelim bunu. Tepe, dip, dip, tepe, dip. Bir önceki tepe işte en son tepe bir öncekinin üstünde gerçekleşiyor ve bugün niye böyle oldu, konuşamıyoruz ya. Allah Allah. En son dip bir öncekinin gene üstünde. Gene çıkıyor. Zaten buralarda da zikzaklı halde devam ediyor çıkmaya. Çıkıyor. Bu piyasa şu anda yükseliş trendi içinde ama şu bölgede biraz daha, hep diyorum piyasayı biraz daha böyle, piyasa kağıt olur, altın olur, hiç fark etmez. Biraz daha ekranın başına uzaklaşırsanız daha iyi görürsünüz. Mesela ben mesela yakınlaştım, orada görmemişim. Özür dilerim. Burada mesela piyasa konsolide bölgesinin içine girmiş. Yani bizim burada piyasa
ya bu bölgelerin içinde ya yukarı kıracak ya da aşağı dönecek. Burada bekliyoruz yani yukarı kırılmasını. Neden? Neden bekliyoruz? Çünkü bu tepe bir önceki tepe, yani en son tepe burası, bir öncekinin üstünde değil. Yani şu şekilde gitmiyor gene. O zaman burada hala bekliyoruz. Tabi burayı kırdıktan sonra artık yükseliş gene başlıyor. Gene yükseliş devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Biz bu piyasaya ne diyoruz? Bu piyasa yükseliyor. Bunda mutabıkız. Peki bu piyasanın, bu kağıdın gün içi oynaklığı, bakın bir de günlük mum çubukları kullanıyorum ben. Yani bu analizde. Peki bu piyasa gün içinde ne kadar oynuyor? Bu çok önemli. Hemen buradan yine siz de hangi programı kullanıyorsanız açabilirsiniz. İndikatörler kısmından ATR, Average True Range. Bunu açıyorum böyle. Yani açacağım. Ben değil, hepimiz açalım. Açıyorum böyle. Bu gün içi oynaklığının, benim bu piyasanın gün içi oynaklığı yani şöyle yaptığım zaman yaklaşık olarak 11 liraya tekabül ediyor. Yani bu piyasa ya 14 gün bir ortalamasını aldıktan sonra, bu zaten indikatör bana veriyor. Yani bu piyasa ortalama 14 lira oynuyor diye gösteriyor. Evet, diyelim ki ben bu piyasada işleme gireceğim. Bu piyasa nasıl bir piyasa? Bu piyasa trend yapmış bir piyasa. Yani yükseliş trendinde olan bir piyasa. Çünkü dipler, tepeler hep birbirinin üstünde gerçekleşiyor. Diyelim ki stop noktamı belirleyeceğim. Ben şimdi burada, yani nereye stop koyacağız? Şimdi trend yapmış piyasalarda yani şu dibin altına da konur, bunun altına da konur bu şekilde. Diyelim ki şu dibin altına, çünkü burada bir konsolide bölgesi var. Bunu da göstereceğim biraz sonra. Diyelim ki bunun altına stopumuzu koydum. Nereye giriş yeri koyacağız? Bunu da giriş yerimizi yeşille göstereyim. Diyelim ki fiyat da buraya kadar çıkmış. Ama ben hadi şu tepeler, hani direnç kırıldıktan sonra destek oluyor ya. Diyelim ki giriş yerimi de buraya koydum. Yani benim burada aldığım risk şu anda ne kadar, onu bir ölçelim. Ne kadarmış? Yaklaşık olarak 28 TL'lik ben bir risk alıyorum burada. Bu fiyatta, bu şeyde, kağıtta 28 TL'lik bir stop mesafem var. Bunu da daha sonra gelip piyasanın acaba bu 28 TL'lik stop, yani bu piyasa gün içinde 28 TL oynuyor mu, bunu ölçmem lazım. Eğer ki bu piyasa gerçekten gün içinde 28 oynuyorsa benim çok yakına stop koyuyorumdur. Yani biraz daha stopumu açmam gerekiyor. Hemen bakalım burada ne kadar oynuyormuş son. Yaklaşık olarak 12. Ben de şu anda neredeyse 2 ATR, yani piyasanın gün içi oynaklığının 2 katına stop koyuyorum şu anda. Güvenli bir nokta ama işte risk kazanç oranım daha yüksek. Yani şimdi risk kazanç oranımı ayarlamam gerekiyor ki bu piyasada en fazla 1'e 2'ye, 2.5'e veya 3'e oynayabilirim. Çünkü kullandığım stop mesafesi çok. Yani 1 ATR de kullanabilirdim veya 1.5, ama ben 2'den de fazla kullanmış oldum. Yani mesela şu anda. Peki ben burada 28 ATR'lik bir ölçüye stop mesafesi koyuyorsam en aşağı 56'ya, yani 56 TL üstüne çıkması lazım ki bu piyasa benim kar etmem gerekiyor. Ona da bakıyoruz. Kar noktamı da, yani 2 katını oynasam ben burada, piyasa burada 180 civarında, hadi 50 daha 135, yani 235'e tekabül etmesi gerekiyor. Yani benim fiyat, yani şu bölgelerde kar alım yerlerim bu bölgelerde olması gerekiyor ki 1'e 2. Neden? Bu kadar risk, bu kadar stop mesafesi ayarladığım için. Şimdi diyelim ki piyasa böyle geldi, tekrar yukarı çıktı vesaire, aldı veya almadı risk şeyimize, ne derler, karımıza burada ulaşmış. Şöyle de koyabilirsiniz. Ben işte bu kadar, işte diyelim ki burada ATR'si 12 çıkıyorsa bu piyasanın, şu giriş bölgemi ben 28 kullanıyorsam size çok da gelebilir. Yani risk ödül oranınız, yani ne kadar riske atıyorsunuz, ne kadar ödül bekliyorsunuz. Eğer bunu fazla bekleyecekseniz siz bu giriş yerinizi daha aşağıda çekebilirsiniz. Örneğin şuraya çektim diyelim ki ben. Ne kadar benim giriş yerim? Hemen ölçelim. Yaklaşık 20 TL gibi. Ne kadar da ATR'si burada? 11 gibiydi. Yani yine 2 katı gibi 2 ATR kullanıyorum. Benim size tavsiyem zaten 1.5 ATR'den aşağı kullanmayın. Yani 1 ATR de sizi bol bol stop ettirir, ama dediğim gibi işte şimdiki risk ödül oranı da büyük olmuş olur. Siz 1'e 3 mü, 1'e 4 mü, 1'e 5 mi oynuyorsunuz, onu ben bilemem. Eğer 1'e 5 oynuyorsanız stop aralığınızı daha kısa tutmanız, daha fazla stop olursunuz, ama ödülünüz de büyük olur. İşte bunu bu şekilde ATR ile ve piyasanın size trend yapıyor mu yapmıyor mu onu görüp
bir önceki dibin altına koyup veya işte dediğim gibi ATR'sini de ölçüp bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Peki bir de şöyle bakalım. Eğer bu piyasa yani kağıt veya işte dediğim gibi herhangi bir finansal enstrüman trend yapmıyor da konsolide bölgesi içindeyse biz de destek direnç bölgelerinde alım satım yapıyorsak burada nereye koymamız lazım? Bir de ona bakalım. Diyelim ki piyasa burada da BİM üzerinden göstereyim geçmiş bir tarih. Önemli olan dediğim gibi sizin işin burada mantığını anlamanız. Bunlar zaten geçmiş datalar. Gelecekte aynı şekilde olacak diye bir kaydı yok ama mantık bu şekilde yürüyor. Yani bir trader bu şekilde düşünüyor. Sizin de bu şekilde düşünmeniz gerekiyor ki piyasalardan dediğim gibi istikrarlı bir şekilde para kazanabilin. Diyelim ki burada nasıl kullanacağız bu stop mesafemizi? Örneğin diyelim ki böyle bir şunun şeyi neredeydi? Şuradan. Kendimize bu şekilde bir stop mesafesi ayarladık diyelim. Yani tamamıyla öylesine çiziyorum. Örneğin şöyle. Aşağıya da çizeyim bundan bir tane. İşte burası da destek mesafesi. Şöyle yapalım. Hatta şunu şöyle alayım birazcık şöyle götürelim. Şu bölgede bizimle işte devamlı bu bölge arasında dönmüş. Bu bölgede işte bizim destek bölgemiz diyelim. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Piyasa burada gidiyor. Ben yukarıda işleme gireceğim burada. Şöyle yapalım hatta. Şunu biraz çekelim. Şeyi görmüyormuş gibi. Şu bölge olabilir. Diyelim ki ben buralarda işleme gireceğim ve stop mesafemi nereye koyabilirim? Destek direnç yapacağım. Çünkü piyasa konsolide bölgesi içinde dolaşıyor. Bu piyasa yani dirence geldim mi satacağız, desteğe geldim mi alacağız. Ama stopumuzu nereye koyacağız? Hemen şimdi tekrar ben fiyat buralara geldiğinde ben daha bu bölgenin içine girmeden diyelim ki bu bölgeye girmeden satacağım bu piyasayı. Çünkü burası zaten satış bölgesi. Bunun üstüne bir yere de buralara yani safe zone güvenli bölgeler buralara da stopumu koyacağım ama bakacağım. Acaba stop mesafem çok mu uzak çok mu yakın? Şimdi ilk önce hadi stop mesafemizi koyalım. Onu da kırmızıyla gösteriyorum. Hani kırmızı dur yani burası. Şimdi diyelim ki ben bu bölgenin dışına bir yerlere güvenli bir yer kendimi böyle hissediyorum. Buraya stopumuzu koydum. Giriş yerimi nereye alacağım? Diyelim ki ben buraya karar verdim. Yani siz istediğiniz yere karar verebilirsiniz. Mesela diyelim ki şurada tepeler var. Daha bu fiyat buraya gelmeden satılabilir. Çünkü bir önceki tepe en son tepe bir öncekinin de altında. Hadi ben buralardan satım yapacağım diyelim ki. Şimdi ben piyasayı ölçmem lazım. Bu benim koyduğum bu stop mesafesi çok mu büyük veya çok mu yakın? Beni devamlı stop ettirir mi veya çok büyükse benim kar almamı engeller mi? Bir bakalım burada piyasa kaç ATR'si? Yaklaşık olarak 0.7. Benim peki stop mesafem ne kadar? 1.8 yani 7, 14, 21 neredeyse 2.5 ATR'ye tekabül ediyor. Yanlış olmasın sonra ağzıma vuruyorsunuz. Bu 2.5 mu oluyor ya? Yanlış hesapladın lan falan diye. Dur bakayım evet 7, 14, 20 yani bakayım tekrar ne kadar 1.8 7 ya 2.5 ATR gibi yani piyasanın gün içi oynaklığı 0.7 TL oynuyor. Bu BİMAŞ gün içinde ortalama yani burada 2018 gibi civarında. Yani biz şimdi dediğim gibi eski dataların üzerinde gösteriyorum. Demek ki benim burada 0.7 yani 1 lira 1.5 ATR olsa 1.2'den aşağı stop koymamam gerekiyor. Ama benim buradaki stop değerim 1.7 yani yaklaşık olarak 2.5 biraz fazla. Ben şimdi eğer ki bunu yukarıdan biraz aşağı indireyim biraz daha alanımı küçültüyorum veya işte giriş yerimi de biraz yukarı çekiyorum ki buralara biraz daha stop mesafemi kısıyorum ki kar yerime yani şurası da hadi kar yerim olsun bunu da işte maviyle göstereyim. Bana iyi kar versin. Yani eğer ki ben kendim burada riske atıyorsam şu bölgelerden de alış yapayım. Yani 2.5-3 katına oynayayım en azından şu bölgeden. Yani en son biraz şu dibinde altında bir yerde buralarda artık karımı alayım kapatayım pozisyonumu. ATR'sini ölçüp piyasanın oynaklığını görüp bir de işte kendinizi güvenli alacak işte destek ve direnç bölgelerin üstüne güvenli bölgelere stoplarınızı koyarsanız daha piyasalarda daha pozitif beklenti sahibi pozitif beklenti içinde pozisyonlara girebilirsiniz. İşte burada da mesela diyelim ki fiyat benim satış yerime gelmiş stopum orada işte aşağı gelmiş ama
Ya, kar etmiş mesela burada. Daha da inmiş. Yani burada sizin bunu kendiniz bir şekilde devamlı işlemlere girip geliştirmeniz gerekiyor. Bunu da ne kadar çok işleme girerseniz piyasadan korkmayın. Nasıl olsa stopunuz var. Stop mesafemizi belirlerken mutlaka stopu koyacağımız yer güvenli bölgelerine koyalım stopları. Yani bir önceki dibin altına trend yapıyorsa piyasa, bir önceki dibin altına koyabiliriz veya işte konsolide bölgesinde, destek direnç bölgesindeyse, yani arz talep bölgesinde, bunu da piyasanın kırılımını tam iyi anlayalım. Yani bizi zırt pırt stop etmesin diye gene bu bölgelerin dışına koyup ATR'yi de ölçüp giriş noktamızı o şekilde ayarlarsak ne zırt pırt stop alabiliriz ve özellikle de girdiğimiz riskten daha çok kazanç için kendimizi çok iyi ayarlayabiliriz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a ısmarladık. Bay bay.